Merhabalar, içinizi ısıtacak, unsuz, harika mercimek çorbası yapıyoruz. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce çorba için kullanacağım malzemeler: 1,5 su bardağı mercimek. Bazen patatesin büyüklüğünü, havucun büyüklüğünde ayrıntılı olarak soranlar oluyor. Ben de büyüklüğünü bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çok büyük patates, kuru soğan ve havuç kullanmadım. Hemen şöyle 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği ılık suyun içine aldım. 4-5 dakika kadar dinlendirdim ve güzelce o sarı suyunu avucumun içiyle ovarak güzelce yıkıyorum. Mutlaka ılık suyla yıkamaya özen gösterin ki o sarı nişastalı suyunu güzelce atması için. Yaklaşık şöyle 4 su kadar suyunu değiştirdim ve güzelce mercimeğin duru suyu çıkana kadar yıkadım. Bu sayede mercimek çorbası köpürmemiş ve çok lezzetli, rengeli, kıvamıyla muhteşem bir çorba olmuş olacak. Tencerenin içine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Burada az görünüyor ama tereyağı sonrasında ekleme yaptım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağı toplamda eklemiş oldum. 1 adet kuru soğanı büyük iri kıyım doğradım. Sonrasında blenderdan da çekeceğim için çok fazla ufak doğramadım. Soğanlar hafif rengi değişene kadar, kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Havucu da kavuracağım. O sarı rengine yağ verecek ki o mercimeğin içinde sapsarı renk ve kıvam alması için. Bakın hemen gördüğünüz gibi havuç yağ çok güzel rengini saldı. Kavurduktan sonra üzerine yıkamış ve suyunu süzmüş olduğum mercimekleri de ekliyorum. Havucu doğramak yerine rendelediğinizde rengini daha güzel veriyor yağına ve bu sayede çok güzel mercimek çorbası rengi elde etmiş oluyorsunuz. Mercimeği de ekledikten sonra güzelce rengi dönene kadar, mercimekler sarı olana kadar kavuruyoruz. Kırmızı mercimekler rengi sarıya dönünce üzerine 1 adet ufak doğranmış patatesleri ekliyorum. Böyle beraber de 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine şöyle 2 bardak kadar derin dondurucuda dondurmuş olduğum et sularım var. Onu ekliyorum. Üzerinde 1,5 litre ılık su ekliyorum. Ilık sıcak olarak da ekleyebilirsiniz. Çorbanın üzerine suyu eklediğimiz an gördüğünüz gibi o sarı su üstüne çıkıyor. Yani o havucun kendi rengini vermiş olduğu yağdaki suyun rengi görüyorsunuz. Zaten bu aşamada bile sapsarı oluyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve kaynayana kadar ara ara karıştıracağım ki malzemeler dibine çökmemesi için. Kaynamaya başlayınca orta ayara getiriyorum ve kapağını aralıklı olarak yaklaşık şöyle 40-45 dakika kadar kaynatıyorum ki o güzelce içinde patatesler de ezilene kadar pişiriyorum. Tabii ki ocak ısınıza göre bu süre değişebilir. Bakın gördüğünüz gibi benim çorbam bayağı bir azaldı. Uzun süre kaynattım ve patatesleri de güzelce içinde dağılana kadar pişiriyorum. Patates tam pişmediğinde çorbanın içinde eğer birazcık çiğlik olsa da sonrasında blender'a vursanız o çorbanın içinde çiğ tadı geliyor patatesin. O sebeple mutlaka içindeki sebzelerle beraber mercimeğinizin şöyle güzel kaynatın. Özleşene kadar ne kadar güzel ağır pişerse çorbanız blender'a vurduktan sonra da hem pürüzsüz ve çok güzel lezzetli bir çorba elde etmiş olacaksınız. Çorba tamamen pürüzsüz kıvam alana kadar ilk önce düşük sonrasında yüksek ayarda blenderdan çektim. Ben tuzu sonrasında ekledim. 1 tatlı kaşığı bizim için yeterliydi. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Blender'a çektikten sonra bu aşamada su oranı eğer koyuysa biraz daha artırabilirsiniz. Ben 1 su bardağı kaynar su ekledim üzerine ve tekrardan blender'a çektikten sonra da 5 dakika kadar güzelce kaynatıyorum orta ateşte ve sonrasında ocağın altını kapatıyorum. Dilerseniz tereyağı yakıp içine şöyle toz biber veya pul biberle eritip çorbayı servis ederken de ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Sadece kaseye eklediğimde sonrasında pul biber ekleyeceğim. Güvenle yapabileceğiniz harika lezzetli çorba oluyor. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.